I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bundan 50 yıl önce 20 Temmuz 1969'da ilk kez iki insan dünyadan başka bir gök cisminin üzerine indi. Takip eden yıllarda sevgili uydumuza 6 kez daha insanla uçuş gerçekleşti ve ay üzerinde toplam 12 kişi yürüdü. Bu kişilerin hepsi de Amerikalı ve NASA astronotu. Şimdi sizlere 3 cümle söyledim ve sonuncu cümlemde bu bilgilerin kaynağını da vermiş oldum. Peki ya bu bilgiler doğru değilse? Şimdi diyeceksiniz ki seni zaten NASA roket fırlatışlarına bile davet ediyor. Dolayısıyla sen de kalkıp resmi söylemin dışında bize yeni bir şeyler söylemeyeceksin ve dolayısıyla oraya gidildiğine inandırmaya çalışacaksın. Videolarımı uzun süredir izleyenler şunu herhalde artık anlamıştır diye düşünüyorum. Ben sizlere sadece bilgi vermeye çalışmıyorum. Bunun yanı sıra o bilgilere nasıl ulaşacağınızı ve ulaştıktan sonra elde ettiklerinizi nasıl değerlendireceğinizi de anlatmaya gayret ediyorum. Eğer buraya sadece balık yemeye geliyorsanız işiniz biraz zor. Çünkü burada hep beraber daha iyi nasıl balık tutabileceğimizi öğreniyoruz ki tek başımızayken aç kalmayalım. Bugünkü balığımız oldukça büyük ve dolayısıyla onu yakalayabilmek için önce yarım yüzyıldır tartışılan o soruyu tekrar sormamız gerekiyor. Ay'a gerçekten gidildi mi? We never went to the moon. Ay'a hiç gitmedik. Bu soruya ilk hayır gidilmedi cevabının bu kitapla verildiğini görüyoruz. Geçen haftaki videomda komplo teorilerini araştırdığınızda genellikle karşınıza tek bir kaynağın çıkacağını söylemiştim. İşte o kaynak bu kitap. Ay'a gidilmesinden 7 yıl sonra 1976'da yayınlanmış. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Ay'a gittiğini söyleyenler de Amerikalı, gidilmediğini söyleyenler de. Kitapta sıralanan iddialar daha sonra bu konuda geliştirilen söylemin de temellerini oluşturuyor. NASA 1960'lı yıllarda insanları Ay'a götürebilecek bir teknolojiye sahip değildi. Ay'ın yüzeyinde çekilen fotoğraflarda yıldızlar gözükmüyor. Aynı fotoğraflarda optik anomaliler de var. Ay'a iniş yapan lunar modüllerin indikten sonra çok büyük bir toz bulutu oluşturması gerekirdi. Ay'a canlı yayın yapabilecek televizyon ekipmanı götürüp orada çalıştırmak imkansızdır. Ay yüzeyindeki sıcaklığın çok düşük ya da çok yüksek olması nedeniyle astronotların fotoğraf makinelerinin erimiş ya da donmuş olması gerekirdi. Kitaptaki bu iddialara yıllar içerisinde daha pek çok yenisi eklendi. Şimdi bunların hepsi hakkında konuşabilmek bu videonun süresini aşacaktır. Zaten bu iddialara pek çok kez cevap da verildi. Gayet de ikna edici cevaplar. Ben onları oraya bırakıyorum ve bu videoda benim daha önemli olduğunu düşündüğüm konular üzerinde durmak istiyorum. Mesela Van Allen radyasyon kuşağından nasıl geçti astronotlar gibi daha mantıklı soruları cevaplamak. Şimdi önce teknolojiden başlayalım. NASA 1960'lı yıllarda insanları Ay'a götürebilecek bir teknolojiye sahipti arkadaşlar. Sadece Amerikalılar değil, Ruslar da böyle bir teknolojiye sahipti. Apollo uzay araçlarında dijital bir bilgisayar bile kullanıldı. Gerçi 2 KB RAM ve 36 KB'lık ROM kapasitesiyle bugünkü kol saatleriyle bile boy ölçemeyecek kadar ilkel bir bilgisayardı bu ama yine de böyle bir görev için yeterliydi. Benim kuşağımdan arkadaşlar varsa izleyenler arasında Commodore 64 için yapılan demoları izlemişlerse küçük datalarla ne gibi büyük işler yapılabileceğini gayet iyi hatırlıyorlardır. 2 dakika 21 saniyelik şu klipteki animasyon ve müziği sadece bir kişi sadece 256 byte'lık bir kodla yazdı. Apollo görevinde kullanılan bilgisayar dönemine göre oldukça gelişmiş ve yeterliydi. Ayrıca uzay araçları tamamen kendi içindeki bilgisayara bağımlı değildi. Zaten bu bilgisayar daha ilk iniş sırasında Apollo 11'de arıza yaptı ve buna rağmen iniş gerçekleşebildi. Sovyetler Birliği bilgisayar teknolojisi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden daha geride olduğu için Ay projelerindeki uzay araçlarına bilgisayar yerine sadece hesap makinesi koyabildiler. Ve bu yöntemle bile Ay'a Amerika Birleşik Devletleri'nden 10 yıl önce 13 Eylül 1959'da Luna 2 aracını indirmeyi başardılar. Evet, doğru duydunuz. Ay'a ulaşan ilk insan yapımı cisim Ruslar tarafından oraya gönderildi. Kısaca o dönemde Ay'a uzay aracı gönderebilmek ve onu indirebilmek teknolojik olarak gayet de mümkündü. Riskli ve zor olan şey insanları oraya göndermekti. Aslında o bile değil. Oraya gönderdikten sonra dünyaya kanlı canlı geri getirebilmekti. Yani sorulması gereken asıl soru ne biliyor musunuz? Tüm bu risklere rağmen Ay'a neden gidildi? Ve bu sorunun çok basit bir cevabı var. Savaş.
İnsanlık tarihini incelerseniz pek çok teknolojik ilerlemenin maalesef savaşlar nedeniyle olduğunu görürsünüz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında bir soğuk savaş dönemi başladı. İki ülke pek çok alanda yarışıyordu ve bu alanların en havalısı da uzay yarışıydı. Bilin bakalım uzaya ilk uyduyu kim gönderdi? Peki uzaya giden ilk insan kim? Uzaya giden ilk kadın? Amerikalıların bu yarışta nasıl bir ruh haline büründüklerini herhalde tahmin edebilirsiniz. Uzayı kaçırdık, bari ayı kaptırmayalım derken ilk cismi de Ruslar yine aya indirince en azından bir konuda öne geçebilmek için öyle bir motivasyona sahiplerdi ki bunun için hemen her şeyi yapabilirlerdi. İşte o yüzden zaten böyle bir kandırmacaya giriştiler diye düşünebilirsiniz. Tüm o görüntülerin hepsi de stüdyolarda çekildi. Stanley Kubrick yönetti hatta da diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ama tüm bunları ispat etmeniz gerekir çünkü karşı taraf biz Ay'a gittik, bunları çektik, şunları yaptık ve hatta oradan yarım tona yakın taş taşıdık diyor ve tüm bunları da önümüze kanıt olarak sunuyor. Peki nasıl çıkacağız biz şimdi bu işin içinden? Başka taraflara bakarak, bağımsız kanıtlar arayarak. Şimdi sizlere göstereceklerim NASA'dan tamamen bağımsız olarak yapılan gözlemlere dayanacak. Japonlardan başlayalım. Onların uzay ajansı JAXA'dan daha önce bahsetmiştim. 2008'de Ay yörüngesine Selene adında bir araç gönderdiler. Bu araçla 2 yıla yakın bir süre Ay yüzeyini tarayarak onun 3 boyutlu görünümünü oluşturdular. Bu görüntülerden biri şu. Bu bir fotoğraf değil, tarama bilgilerinden oluşturulan 3 boyutlu bir yüzey görüntüsü. Aynı noktaya 2 Ağustos 1971'de Apollo 15 astronotları da giderek şu fotoğrafları çekmişti. Her iki görüntüde arkadaki tepede beyaz bir alan görünüyor. O alan Ay'a iniş yapan modülün motoru nedeniyle oluşan minik krater. Dolayısıyla videonun başında bahsettiğim o kitaptaki iddialardan biri 2008'de bu şekilde kesin olarak çürütülmüş oldu. Japonlar tarafından. Hani 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 kentine atom bombası atmasıyla binlerce vatandaşı ölen Japonlar. Yanlışlık yapmış olabilirler mi? Elbette olabilirler. Fakat daha sonra aynı bölge Hindistan'ın gönderdiği Chandrayaan-1 aracıyla tekrar gözlemlendi ve düşük çözünürlüklü bir haritası daha çıkarıldı. 2010'da Çinliler Chang'e-2 aracını gönderip bir harita daha yaptılar. Tüm bu ülkelerin gözlemleri Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu verilerle örtüşüyor. Zaten en ufak bir uyuşmazlık olsa başta Çinliler olmak üzere bu kanıtları tüm dünyayla paylaşmakta hiç gecikmezlerdi. Şimdi çok düşük bir ihtimal ama diyelim ki bu devletler kendi aralarında anlaşmış olsunlar ve bu büyük yalanı hep beraber bize söylesinler. Ama ortada bir de tamamen devletlerden bağımsız yapılan kişisel gözlemler var. Teleskoplarla yapılan gözlemler. Ay'a ilk giden insanlar aslında 1969'dan bir yıl önce Apollo 8 göreviyle oraya kadar gittiler ama yüzeye iniş yapmadılar. 21 Aralık 1968'de dünyanın farklı noktalarındaki amatör astronomlar bu görevin çeşitli aşamalarını görüntülemeyi başardı. Daha sonra Apollo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 görevlerinde de benzeri pek çok görüntü tespit edildi. Birbirinden tamamen bağımsız kişiler ev yapımı amatör radyo ekipmanlarıyla Apollo 15 ve Apollo 16 görevleri sırasında Ay yörüngesindeki kumanda modülünden sinyaller yakaladı. O sırada uzay yarışında artık geride kalmaya başlayan Ruslar çok daha gelişmiş ekipmanları ve dünyanın en ileri istihbarat araçlarıyla bu görevleri tahmin edebileceğiniz gibi çok daha yakından takip ediyordu. Bugüne kadar Rus resmi makamları tarafından Ay'a gidilmediğine dair tek bir açıklama bile yapılmadı. Şu ana kadar dediğim gibi NASA'dan bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanan kanıtları konuştuk. Öte yandan NASA yeni gözlemler yapmaya devam ediyor ve bu gözlemlerin sonuçları da 50 yıldan beri söyledikleri o şey yani söylemlerini değiştirmedi. Ay'ın en yüksek çözünürlüklü taramasını onun etrafında dönen LRO uydusu yapıyor. Bu uydu Apollo 11, 12, 14, 15, 16 ve 17'nin iniş yaptığı yerleri yüksek çözünürlüklü olarak görüntüledi. Şimdi diyeceksiniz ki Apollo 13 niye yok? Çünkü Apollo 13 görev sırasında yaşanan bir arıza nedeniyle iniş yapamadan dünyaya dönmek zorunda kaldı. Houston, we have a problem. Yaklaşık 500 metre genişlikteki bir alanı gösteren bu fotoğraf 2009'da LRO uydusu tarafından çekildi. Ayda yürüyen son insanları götüren Apollo 17 görevindeki iniş bölgesini gösteriyor.
Ortadaki nokta iniş yaptıkları yer. Geri dönerken aynı noktadan fırlatılıyor ve fırlatan kısım ayda kalıyor. Sağda astronotları ay yüzeyinde taşıyan rover park edildiği son noktasında görülüyor. O noktada yüzeyden çekilen fotoğraf da bu. Uydunun çektiği güncel fotoğrafta aracın ay yüzeyindeki lastik izlerinin yanı sıra astronotların ayak izleri bile görünüyor. Bu da o izlerin nasıl bırakıldığını gösteren bir video. Söyledikleri şarkının melodisi "bir gün parkta geziniyordum" ama onlar sözlerini "bir gün ayda geziniyordum" şeklinde değiştirmişler. Fotoğrafın sol tarafında bir kaya dikkatinizi çekecek. Onun yanında da çeşitli ekipmanlar var. Bunlara ALSEP deniyor. Ay yüzeyinde yapılan deneylerde kullanılmış. Şimdi deneyler demişken bunlardan biri de ay yüzeyine bırakılan yansıtıcılar. Bu reflektörler hala orada ve dünyadan yapılan gözlemlerde Ay'a olan mesafenin hassas bir şekilde hesaplanabilmesi için yıllarca kullanıldı. Ay'daki deneylerin bir kısmı dünyada devam etti. Apollo programı süresince yapılan 6 insanlı inişte toplam 380 kilo ay taşı toplandı ve dünyaya getirildi. Sadece getirilmekle kalmadı, bilim insanları tarafından 50 yıldır inceleniyor. Bunların sonucunda yapılan bilimsel yayınların tamamı bu taşların Ay'dan getirildiğini doğruluyor. Apollo 15 görevi sırasında Ay yüzeyinden alınan bu taşın 4,46 milyar yaşında olduğu hesaplanmış. Yani dünya yüzeyinde şimdiye kadar bulunan en eski kayadan 200 milyon yıl daha yaşlı. Peki bu taşlar oraya gönderilen insanlar tarafından değil de robotlar tarafından toplanıp getirilmiş olamaz mı? Sovyetler Birliği bu şekilde ay taşı getirmeyi başarmıştı. Ya da günümüzde Mars'tan ya da başka gök cisimlerinden robotik görevlerle örnekler toplayıp getirebilmek de mümkün. Mümkün ama 380 kilo taştan bahsediyoruz. Neredeyse yarım ton. Bu şekilde getirebilmek imkansız. Luna 16, 20 ve 24 görevleriyle Sovyetler Birliği toplam, hazır olun, 326 gram taş getirebildi. Gram. Binde birinden bile az. NASA Mars'a yaptığı insansız görevlerde 500 gram örnek toplayabildi. 380 kilo taşı robotik görevlerle dünyaya getirebilmek için yaklaşık 2000 kez Ay'a gidip gelinmesi gerektiği hesaplanıyor. Şimdi gelelim Van Allen kuşağına. Dünyanın etrafında manyetik alanlardan kaynaklanan bir bölge var. Enerji yüklü parçacıklarla dolu bu bölge 2 radyasyon kuşağından oluşuyor. Astronotlar Ay'a giderken bu bölgelerden geçmelerine rağmen nasıl oldu da hayatta kaldılar? Şimdi bunun için önce radyasyon kuşaklarının nasıl oluştuğunu anlamamız gerekiyor. Hani enerji yüklü parçacıklar dedik ya, ne demek bu? Atomu oluşturan proton, nötron ve elektron gibi parçacıklar Güneşte nükleer reaksiyonlarla birbirinden ayrılıyor ve güneş rüzgarları halinde evrenin dört bir tarafına dağılıyor. Tabii bu arada bizim dünyamıza da ulaşıyor. Bu parçacıklar pozitif ya da negatif yüklü olduğu için dünyanın manyetik alanıyla etkileşime giriyor. Bazıları kuzey ya da güney kutbundan atmosferimize kadar ulaşıyor ve kuzey ya da güney ışıkları denilen seyredilmesine doyum olmayan bu güzel görüntüleri oluşturuyor. Diğerleri ise bu manyetik alana hapsolmuş bir şekilde dünyanın etrafında böyle kuşaklar ya da bantlar şeklinde birikiyor. Kırmızı alanlar parçaların en yoğun olduğu yerler. İlk iki alana iç ve dış kuşaklar deniliyor ve bunlar sürekli olarak orada. Üçüncü ve en büyük kuşaksa büyük güneş patlamaları sırasında oluşuyor ve sonra kayboluyor. Yani geçici bir alan. Gördüğünüz gibi bu kuşaklar özellikle dünyanın ekvator bölgesinin üstünde çok kalınlar. Ama kutuplara doğru inceliyorlar. Apollo görevleri sırasında güneş patlamalarının olmadığı ve dolayısıyla o en büyük kuşağın oluşmadığı zamanlar seçildi. Ay'a gidilen rotada iç kuşaktan hiç geçilmedi, ikinci kuşağın da en ince olduğu yerler seçildi. Yine de gidişte 3,5, dönüşte 2,5 saat olmak üzere astronotlar belli miktarda bir radyasyona maruz kaldı. Tüm astronotların üzerinde dozimetre vardı ve uçuş süresince sürekli ölçümler yapıldı. Sonuç olarak ortalama 0,80 rem radyasyona maruz kaldılar. Peki bu ne demek? Günümüzde dünyada nükleer reaktörlerde çalışan personel yılda 5 reme kadar radyasyon alabiliyor ve buna izin veriliyor. En çok radyasyona maruz kalınan Apollo 14 görevinde bile 1,14 remlik bir ölçüm yapıldı. Bu miktar hemen hepimizin 3 yılda aldığı radyasyona eşit. Bu arada Van Allen kuşağından asla geçilemez iddiasına o kuşakları keşfeden James Van Allen bile gülüyordu, çünkü o sırada hayattaydı ve tüm bu iddiaları saçmalık olarak nitelendiriyordu. Peki 1972'den beri neden tekrar Ay'a gidilmedi de böyle son yıllarda bir hareketlenme var tekrar Ay'a gitmek üzere? Bunun da çok basit bir cevabı var. Videonun başında verdiğim cevapla aynı: savaş.
son 30-40 yıldır neredeyse tek kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Geçtiğimiz yüzyılda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Soğuk Savaş dönemi de sona erdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü tehdit eden başka bir süper güç ortaya çıkmadı. Oysa içinde bulunduğumuz yüzyılda böyle bir süper güç var. Çin. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savaş da var. Tarih kitapları bunu Soğuk Savaş olarak değil ama ticaret savaşı olarak yazacak. Çin kendi ay programı Chang'e'yi 2007 yılında resmen uygulamaya koydu. Ve bu yıl 2019'da ayın karanlık tarafına iniş yapan ilk ülke oldu. Yine bu yılın sonunda Aralık 2019'da ayın güney kutbuna inmeyi planlıyor. Çünkü Çin Ulusal Uzay Ajansı hedeflerinin aynı bölgeye 10 yıl içerisinde yani 2029 yılında insanlı bir iniş gerçekleştirmek olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra bu kez Amerika Birleşik Devletleri yine ayın aynı bölgesine, Güney Kutbu'na biz 10 yılda değil de 5 yılda gideceğiz dedi. We're going to the moon to stay by 2024. Üstelik bu kez orada kalıcı bir ay üssü de kurulacak. Bu arada devletler yarışa dursunlar. Bu yarışa özel şirketler de katıldı artık içinde bulunduğumuz yüzyılda. Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Japon milyarder Yusaku Maezawa ve onun seçeceği sanatçıları Ay'a göndermeyi planlıyor. Hem de sıkı durun 2023'te 4 yıl sonra. NASA'dan da önce. Fast Man. Hatta ilk seçilen sanatçının Whiplash, La La Land ve First Man filmlerinin yönetmeni Damien Chazelle olacağı söyleniyor. That's very kind of you. Tabii ay yüzeyine inmeyecekler, etrafında bir tur atıp gelecekler ama yine de bunu bile başarırlarsa astronot ya da kozmonot olmadan oralara giden ilk insanlar olacaklar. Şu ana kadar size somut bilgiler ve kanıtlar gösterdim. Şimdi ise sadece mantığımı kullanarak kişisel fikrimi ifade edeceğim. Bence iki ihtimal var. Ya ayda yürüyen 12 astronot, o sırada ay yörüngesinde onlara yardım eden diğer 6 astronot ve bütün bunların gerçekleşebilmesi için 10 yıl boyunca Apollo projesi üzerinde çalışan yaklaşık 400 bin kişi, oradan getirilen örnekler üzerinde çalışan dünyanın dört bir tarafındaki binlerce bilim insanı 50 yıldır tutarlı ve sürekli olarak bizlere yalan söylüyor ve bir yandan da bu misyonları çok yakından takip eden Amerika Birleşik Devletleri'nin ezeli rakibi Sovyetler Birliği başta olmak üzere Japonya, Çin, Hindistan gibi ülkeler de kendi yaptıkları bağımsız gözlemlerini bir sır olarak saklıyor ve bu yalana uygun olarak değiştiriyor ya da Ay'a gerçekten gidildi. Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. We're now in the approach phase. Everything looking good. Eagle looking great. You're go. 30 and down. 1 shadow. 4 forward. 4 forward. Drift into the right level. Down a half. 30 seconds forward. Okay. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed.